merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz kazağın yapılışını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay. Modeli ayrıntılı bir şekilde elimden geldiğince bahsetmek istedim. Ve modeli birebir aynısını çalıştım. Sadece beden olarak benimki birazcık büyük ve salaş bir kazak oldu. S beden 36 beden için geçerlidir. Ölçülerimden ve sayılardan da video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Yine de dar modelle birebir aynı şekilde çalışmak isterseniz bedeni küçülterek yapabilirsiniz. Yani yandan böyle 2-3 model daha küçülterek şöyle tamamen dar bir kazakta yapabilirsiniz. Dediğim gibi benimki birazcık bol salaş bir kazak oldu. Bence gayet rahat oldu. Yumuş yumuş da bir yapısı var. İpin yapısı inanılmaz güzel oldu, dokusu da. O yüzden ben çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. İpimden videonun başlangıç esnasında bahsediyor olacağım. 4 yumak kullandım. 4 yumağın tamamını kullandım. Elimde bakın bu kadarcık kaldı. Sadece video içerisinde şu kola, en son kol kısımlarında birazcık bol olduğu için modelde de bol ve alt kısmında bir bombelik var gibi hissettim. Modeli birebir görmedim. Fotoğrafta incelediğim kadarıyla. En son sık iğne gittim ama şu şekilde yaptım. Bir boşluk atladım, bir tane sık iğne yaptım. Bir boşluk atladım, bir tane sık iğne yaptım. Bakın kollardan bahsediyorum. Şu şekilde birazcık bombe görüntü elde edebilmek için. Aynısını aslında ipiniz yeterli miktarda kalırsa kazağın alt kısmına da yapılabilir. Bence gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi benimle aynı ölçülerde yapacaksanız 4 yumak ip yeterli olacak. Birazcık büyütürüm diyorsanız da 5 yumak almanız gerekiyor. İpimizi çift kat kullanacağız. Çünkü modeli incelediğimde tek kat yaparsam eğer, en yakın markada buydu bu arada. Tek kat yaparsam birazcık modeli göstermiyordu. O yüzden çift kat yaptım. Bence bakın bu şekilde modelle birebir aynısı oldu. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceniz benim için oldukça önemli. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Modeli incelediğimde en yakın ip olarak Alize Angora Gold serisini buldum. Birebir gittim tuhafiyede inceleyerek satın aldım. İpim 100 gram 550 metre uzunluğunda. Şunu söylemek istiyorum, hatta kodunu da vereyim sizlere. 234 kod numarası. 3,5 numara tığ kullanacağım. İncelediğimizde ipimiz bakın oldukça ince. Ben bunu çift kat kullandım. İnce tek kat ördüğümüzde modelle birebir aynı olmuyor. Modelde incelediğimde yakından birazcık daha kalın duruyor. Ama doku olarak en yakın olan ip buydu. Rengi de bence en yakın buydu. O yüzden ben de çift kat örmeyi tercih ettim. Elimde 4 adet yumağım var. Ne kadar kullandığımı videonun sonunda bahsediyor olacağım. Dediğim gibi çift kat kullandığım için daha fazla ip kullanmış oldum. Ama modele en yakın şekilde yapmaya çalışacağız. Ve dediğim gibi 3,5 numara tığ kullanacağım. Öncelikle başka bir iple bir başlangıç yapacağım. Modeli daha iyi görebilmeniz için. Çünkü ipin yapısından kaynaklı modeli net göremeyebilirsiniz. O yüzden hep aynı model üzerinde ilerleme yapacağımız için öncelikle farklı bir ip ile başlangıç yapacağız. Daha sonrasında modelimizin ön kısmıyla başlangıcımızı yapacağız. Şimdi şöyle pembe renkli bir başlangıç yapacağım. Şimdi sadece modelden bahsedeceğim için kısa bir zincir çekerek başlangıç yapacağım. 2, 3, 15 tane zincirimi çektim. Bir tane zincir çekiyorum. 15. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar her zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar tüm zincirlere bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Daha sonrasında örgümün arka tarafını çeviriyorum. 1, 2, zincir çekerek başlangıcımızı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini tığımda bıraktım. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çektim. İlmeğimin bir tanesi tığımda kalıyor. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çektim. Bu şekilde 3 zincirle beraber saydığımızda 4 tane ilmeğimiz var tığımızda. Hepsini tek seferde çekiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekerek kapatıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi bir kez aldık.
Hemen birinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi bir seferde çekip ilmeğimin bir tanesi bırakıyorum ve zincirle beraber bakın tığımda 2 tane ilmeğim var. Tekrardan tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın hiç boşluk atlamadan yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çektim. Bir tane ilmeğim kaldı. Bakın bu üstteki ilmeklerim hala tığımda duruyor. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesi bırakıyorum. Sık iğneyi fark ettiyseniz 3 kez batıyoruz ve tığımızda 3 tane ilmeğimiz kalmış oluyor. Daha önceden de 2 tane üstte ilmeğimiz vardı. Hepsini şöyle tek seferde toparladım. 1, 2, 3 tane zincir çekerek kapattım. Bakın bu şekilde. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum ve tığımızda 2 tane ilmeğimiz kalmış oluyor tepede. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Altta herhangi bir boşluk atlamadan hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Bir kez daha aynı işlemi yapacağım. Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Altta bakın 3 tane ilmeğimiz var. 2 tane ilmeğimiz tepede var. Şöyle hepsini tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çekip kapattım. 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekip ilmeğimi bırakıyorum. Burada şunu da söylemek istiyorum. 3 tane zincir çektim ya. Bakın buradaki ilmeğimi birazcık uzatarak buradaki 3. zincirime eşit bir uzunluğa getirdikten sonra ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çektim. İlmeğim kaldı. Devam ediyorum. Yandaki boşluktan 2. Yandaki boşluğa atladım. 3 tane. 3 kez aynı işlemi tekrar ettim ve altta 3 tane ilmeğim, üstte 2 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde toparladım. 1 zincir çekip kapattım. Çünkü artık sıra sonu. Buraya bir tane daha yapamayız. Sık iğnelerimiz yetmediği için. Bakın modelimizi bu şekilde başlatmış olduk. Şimdi sıra sonunda şu şekilde yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum sadece. Normalde 3 tane zincir çekiyordum ve bir tane zincir çekip kapatıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonrasında örgümü döndürdüm. 1, 2, 3 tane zincir çekerek 3. sıramızın başlangıcını yapmış olduk. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın modelimiz bu şekilde yarım duruyor. Tamamlanmış değil. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bu alttaki bir zincir çekerek kapattığım nokta var ya. Tığımı o noktadan geçiriyorum. Yani bir zincirin içerisinden geçirdim. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 2, bir kez daha aynı boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Alttaki bir zincir çektiğim noktaya, tam tepe noktasına bakın. 3 tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Hemen diğer tarafta bakın. Bir sonraki bir zincir çekerek kapattığım noktaya yine batıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüyü batamadım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bunlar altta tüm ilmeklerimi kapatarak 3 tane zincir çekmiştim. Birinci zincirin içerisine batıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki birinci zincirin içerisine geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sonda artık 3 tane zincir çekerek başlangıç yaptığım nokta var.
Üçüncü zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bakın bir tane direkt tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirimin içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı kapatıyorum bu şekilde. Başlangıçta ve sonda hep bu şekilde düz bir görüntü elde edebilmek için kapanışlarımızı ve başlangıçlarımızı hep aynı şekilde yapacağız. Şimdi örgümü döndürüyorum. Bakın bu şekilde modelimizi oluşturmuş olduk. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. İpimi tek seferde çekip sık iğnemi yaptım ve yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Son boşluğuma kadar sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Daha sonra örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa batıyorum. İpimi tek seferde çektim. İlmeğimin bir tanesi kaldı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum ve bir kez daha aynı işlemi tekrarlıyorum. Tığımda zincirle beraber 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde topladım. 1, 2, 3 tane zincir çekip kapattım. Şimdi modelimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. Başlangıçta da söylediğim gibi ben ayrıntılı bir şekilde gösterebilmek adına başlangıcımı bu şekilde yapmak istedim. Şimdi gövde kısmıyla devam edeceğiz. Şimdi ben kazağımın sırt kısmını yaptım. Sırt kısmında dümdüz modelimiz hep aynı şekilde ilerlediği için tamamladım. Kısaca bahsetmek istiyorum. Sizinle beraber ön kısmının başlangıcını yapacağız. Çünkü ön kısmında sırt kısmından farklı olarak sadece boyun oyuntusu kısmı var. Arka kısmı dediğim gibi tamamen dümdüz ilerliyoruz. Ölçülerimden bahsetmem gerekirse şu şekilde kısaca göstermek istiyorum sizlere. Genişliğim 49 santim, uzunluğu ise 42 santim. Bu benim vücut ölçülerime ait bir ölçü. Ben bunu deneyerek, sürekli ölçerek elde ettiğim bir ölçüdür. Yine de fikir olması açısından genelde soruyorsunuz çünkü yardımcı olabilmek için sayılarımı ayrıntılı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Ölçülerimi de söyledim. Çünkü farklı bir ip tercih ederseniz sayılarınızda değişiklik olacaktır. Şimdi sırt kısmında dümdüz ilerledim dediğim gibi. Beraber ön kısmımızın başlangıcını yapalım. Başta da söylemiştim, ipimizi 2 kat kullanacağız. Çünkü diğer türlü bakın bu şekilde yaptığımızda inanın modeli göstermiyor. O yüzden çift kat kullanmalısınız siz de. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve zincir çekerek başlangıcımı yapacağım. Ben toplamda 89 adet zincir çekerek sırt kısmımı tamamladım. Ön kısmı için de yine aynı şekilde 89 adet zincir çekiyoruz. 89 adet zincirimizi çektikten sonra 89. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane zincir çektim ve 89. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum ve sıra sonuna kadar her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Her zincire sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sondaki birinci zincirim içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek son zincirime de sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamış oldum. Daha sonrasında örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve bir seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Birazcık elinizi bol tutmanız gerekiyor. Mesela bakın bunu birazcık uzatıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi birazcık uzatıp tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Zincirle beraber tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini toparlıyorum. Tek seferde çektim. 1, 2, 3 tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi bakın birazcık uzattım. Yani buradaki 3 zincirimle eşit olacak şekilde uzatıyorum.
Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Bakın tekrar söylemek istiyorum. Direkt zincirimizi çekmiyoruz. İpimizi biraz uzattıktan sonra bir kez çekiyoruz ve bir tane ilmeğimiz tığımızda kalıyor. Bu noktalar önemli. Diğer türlü direkt sıkı bir şekilde yaparsanız modeliniz çok düzgün olmayacaktır. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Hiç boşluk bırakmıyoruz bakın arada. İpimi birazcık uzattım. Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi bakın birazcık uzatıyorum. Tek seferde çekip ilmeğimi bıraktım. Tekrardan tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi birazcık uzattım. Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. 3 tane altta ilmeğim var. 2 tane yukarıda ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek kapatıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Buradaki ilk çektiğimiz zinciri birazcık sıkı çekmemiz lazım. İyice sıkıyorum fark ettiyseniz. Diğer türlü o noktaya dönüp tekrardan batma yaptığımız için genişleme yapıyor. Çok bol bırakırsanız çok fazla boşluk olacaktır. Modelde güzel gözükmüyor. Bakın sıkı tutmamız gerekiyor. Tığımı ipimi bir kez aldım. Birinci zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bakın birazcık zorlanıyorum hatta geçirirken. İpimi çektim. Zincire eşit olacak kadar uzatıyorum. Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi birazcık uzattım. Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesi tığımda kaldı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi biraz uzatıp tek seferde çekiyorum. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi biraz uzatıp tek seferde çekerek tığımda 3 tane altta ilmeğim var. 2 tane de üstte ilmeğimiz var. Toplamda 5 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bakın iyice düzelttim. Bir tane zincir çekip kapattım. 2, 3 tane zincire tamamlıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 3 zincir çektiğim noktaya eşitleyecek şekilde uzattıktan sonra bir kez çekiyorum ve ilmeğimin bir tanesi kalıyor. Bakın tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi biraz uzatıp tek seferde çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çektim, uzattım. Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesi kalıyor. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. İpimi iyice uzatıyorum ve altta 3 tane ilmeğim, üstte 2 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde toparladım. Bir tane zincir çekerek kapattım. Birinci zincirimi sıkı bir şekilde çekiyorum ve 2, 3 tane zincir çekerek kapatmış olduk. Devamında az önce de ayrıntılı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Modelimize hep aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın son 3 boşluğuma da 3 kez batarak modelimi tamamladım. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Sondaki sık iğnemin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Az önce de söylemiştim, başlangıç ve kapanışlarımızda mutlaka bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Kenar görüntümüzün düz olabilmesi için. Daha sonrasında örgümün diğer tarafını çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımızın ipimi bir kez alıyorum. Altta bir tane zincir çekerek modelimizi oluşturmak için kapattığımız zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı zincirin içerisine döndüm. 2, bir kez daha aynı zincirin içerisine dönüp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yalnız tekrar söylemek istiyorum. İpimi uzatabildiğim kadar uzatarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Hemen bakın yandaki bir zincir çektiğim noktaya, tepe noktasına atlıyorum. İpimi iyice uzatıp bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum aynı boşluğa batıp. Bakın ipimi uzatıyorum. 1, 2 seferde çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa döndüm. İpimi çekiyorum. Uzattım iyice. Bir tane daha ikili trabzan yaparak 3 tane ikili trabzana ulaştım. Tığımızı ipimi bir kez aldım.
yandaki bir tane zincir çektiğimiz noktaya bakın, tam modelin tepe noktasına batıyorum. İpimi uzatıyorum. 1-2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa döndüm. 2, bir kez daha aynı boşluğa dönüyorum. İpimi iyice uzattım. Bir tane daha ikili trabzan yaparak 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. İpinizi sıkı tutarsanız, uzatmazsanız, yani böyle bol bol çekmezseniz eğer, ikili trabzanlarınız çok küçük olacaktır. Aynı altta uzatarak yaptığımız gibi üstte de ipimizi uzatabildiğimiz kadar uzatıp ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyorum. Modeli sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettim. Sıra sonunda bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burada 3 tane zincir çekerek bir sıranın başlangıcını yapmıştık ya. 1, 2, 3. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra örgümün ön kısmını çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesine atlıyorum. İpimi geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip ipimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar her iki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ettim. Sıra sonunda da 3 zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Örgümüzü döndürdük. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi birazcık uzattım. Tek sefer çekip ilmeğimin bir tanesi tığımda bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir kez çektim. İlmeğimin bir tanesi kaldı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa batıp tek seferde çekip bir tane ilmeğim kalıyor. Zincirle beraber 4 tane ilmeğimiz var tığımızda. Hepsini toparladım. Bir tane zincir çekerek kapatıyorum ve üzerine devam ediyorum. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi zincirimin boyunda uzattım. Bir seferde çekip ilmeğimi tığımda bırakıyorum ve tığımda bakın bu şekilde 2 tane ilmeğe ulaşmış oldum. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Alttaki boşluğa atlıyorum. Hiç boşluk atlamadan hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirip ipimi uzatıp bir seferde çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar yandaki boşluğa atladım. Bir kez çektim. Yandaki boşluğa atladım. Bir kez çekiyorum ve tığımda alt kısımda 3 tane ilmeğim, üst kısımda 2 tane ilmeğim var. Toplamda 5 tane ilmek. Hepsini tek seferde çektim. Bir zincir çekip kapattım ve devamında 2-3 tane zincire tamamlıyorum. Şimdi videomuz yeteri kadar uzun olacak. Devamında hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Modelimi ayrıntılı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ve sıra sonunda bir tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. 3 zincir çekerek biz üst sıranın başlangıcını yapacağız. Üst sırada ise hemen bir zincir çektiğimiz noktaya geliyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Hep aynı şekilde devam edeceğiz. Bir üst sırada da her boşluğa bir tane sık iğne yapacağız. Modelimiz bundan ibaret. Şimdi boyun oyuntusu kısmına istediğimiz boyuta ulaşana kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben size bahsettiğim gibi istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Bu da toplamda saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra boyunca ilerledim. Ve bir tane de yarım sıra boyunca gittim. Bakın 9,5 diyebiliriz. Bir sıra boyunca gittim. Üzerindeki düz ikili trabzanlar yapıyorduk ya 3 kez batıp, o kısmını yapmadım. Sadece bir sıra boyunca gittim. Şöyle arka kısmı için ise, sırt kısmı için ise 11 sıra boyunca gittim, tamamladım, düz bir şekilde bitirdim. Yani bir tane zincirimi çekip kestim. Arka kısmında herhangi bir boyun oyuntusu, ense oyuntusu gibi bir şey yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. Dediğim gibi 11 sıra boyunca giderek sırt kısmını tamamlamıştım. Önde de 9 sıra gittim. Bir tane de yarım sıramız var. Şu an ipim sağ tarafta bakın. Şu alttaki parçamı alacağım.
İlmeğimi tekrardan tığıma alıyorum. 3 tane zincirimi çekmiştim. Şimdi şu şekilde yaptım. Ben tam orta kısmında 3, 6, 7, 8 tane modelimizi bıraktım. Bakın şu şekilde 8 tane bıraktım. Siz de kendi istediğiniz boşluğu ayarlayabilirsiniz. Ama bence 8 tane yeterli oluyor. 3, 6, 9. 9 da sağ tarafta modelimi bıraktım. Ortada dediğim gibi 8 tane modelimiz var. Buraya ilmek belirleyicilerimi taktım. Çünkü buradan sonra eksiltme yapacağız. Sağ taraf ve sol taraf şeklinde iki parça halinde ilerleyeceğiz. Şimdi sağ taraftayım. 3 tane zincirimi çekerek başlangıcımı yapmıştım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen ilk bir zincir çekerek kapattığım kısma birinci zincirimin içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım ve devam ediyorum. 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki bir zincir çektiğim noktaya batıyorum. Ve buraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Yani ilmek belirleyicimin olduğu kısma kadar modelimize devam ediyoruz. Şimdi son bir zincir çektiğim noktaya da 3 tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şunu söylemek istiyorum. Bakın ilmek belirleyicim buradaki boşlukta. Ben de son modelimin üzerine batarak dediğim gibi sıramı tamamladım. Ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 tane üçerli ikili trabzan yaparak modelimi tamamladım. Şimdi arka kısmına dönüşümü sağlayacağım. Bir tane zincir çekerek dönüşümü sağlıyorum. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğne. Yandaki ikili trabzanın tepesine atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Soldaki 3 zincir çekerek dönüş sağladığım noktada 3. zincirimin tepesine bir tane sık iğnemi yapıp sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Bir sıra boyunca bu şekilde giderek aslında bakın 10. sıramızda satırımızda tamamlamış olduk. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirip ipimi bir seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Tekrar yandaki boşluğa dönüyorum. 2, yandaki boşluğa dönüyorum. 3 kez aynı işlemi tekrarladım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Devam ettim. 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen birinci zincirimin içerisine dönüyorum. İpimi çektim. Bir kez çekiyorum. İlmeğimin bir tanesini tığımda bıraktım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Alttaki yandaki boşluğa atlıyorum. Devam ediyorum. 2, 3 kez aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. 2 tane de yukarıda toplamda 5 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek kapatıyorum. Yani yine aynı şekilde modelimize son kısma kadar devam ediyorum. Şimdi son kısma kadar geldim. Son kısımdan kastım bakın buradaki son modelimin tepesine sondan bir önceki modelimin tepesine 3 kez aynı işlemi tekrarlayarak modelimi kurdum. Sondaki modelimize batmayacağız. Aynı işlemi tekrarlamayacağız. Yani bu sırada saydığımda 2, 4, 6, 8 tane modelimiz var. Şu şekilde 8 tane. Bir alt sırada 9 taneydi. Bir tane eksiltme yapmış olacağız. Modelimi yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekip kapatmıştım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. En sondaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaparak eksiltmemi yapmış oldum. Daha sonrasında örgümüzün diğer tarafına dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki bakın bir zincir çekerek kapattığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum aynı noktaya batmaya. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak dönüşümü sağladım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki bir zincir çekerek kapattığım noktaya batıyorum. 1, 2, 3 kez ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyorum.
Sıra sonuna kadar ilerledim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. 3 zincir çekerek dönüş sağladığım noktada 3. zincirimin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum. Daha sonrasında örgümüzün ön kısmına dönüyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çekerek dönüş sağladığımız noktada bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonrasında örgümün diğer tarafına geçişimi sağladım. Bir sıra daha boyunca gideceğiz. Çünkü ben az önce sırt kısmı için 11 sıra boyunca dedim ama 12 sıra gittim. Bunu da düzeltmek istiyorum. 12 sıra boyunca gideceğiz. Şu an 11. sıramızı yaptık bu şekilde. Son sıramızı yapacağız ve tamamlayacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek modelimi yapıyorum. Devam ediyorum. Yandaki boşluğa atladım 2, yandaki boşluğa atladım 3 kez. Aynı şekilde modelimi yaptım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. Bir zincir çekip kapattım. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçirip ipimi uzatıyorum ve bir seferde çekip ilmeğimin bir tanesini tığımda bırakıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3 kez aynı işlemi tekrarlıyorum. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekip kapattım. Yani sıra sonuna kadar modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sırada eksiltme yapmayacağım. Bir kez eksiltme yaptım. 8 tane modelimiz var. 8 tane bu şekilde saydığımızda dediğim gibi bir tane eksiltme yaptım. Başka eksiltme yapmayacağım. Modelime sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tamamladıktan sonra bir üst sırada dönüp geleyim. Şimdi size bahsettiğim gibi sıramı tamamladım, geldim. Bir tane zincirimi çekip arka kısmında dönüşümü sağladım. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamladım. Bir tane zincirimi çekip artık burada ipimi kesiyorum. Çünkü sağ tarafımızı tamamlamış olduk. Şu şekilde düzelteceğim. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Aynı şekilde diğer taraf için de bir başlangıç yapacağız. İsterseniz buradan sıra sonundan bir başlangıç yapabilirsiniz ya da buradan bir başlangıç yapabilirsiniz. Birinci sıramızda aynı şekilde ilerleyeceğiz. İkinci sıramızda bir tane eksiltme yapıyoruz. Bakın burada yaptığımız gibi devamında herhangi bir eksiltme yapmadan sıramızı tamamlayacağız. Ve sıra sonunda saydığımızda bakın şu alt kısımdan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra boyunca giderek bu yüzümüzün, kazağımızın ön kısmını tamamlamış olacağız. Dediğim gibi aynı şekilde sol tarafı da tamamlayıp geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi diğer kenarı da aynı şekilde tamamladım, geldim. Şimdi gövde kısımlarını tamamladıktan sonra sıra geliyor kol kısmını yapmaya. Kol kısmını ben bir tarafını yaptım. Bir tane kolumuzu çalıştım. İkinci kolun başlangıcını beraber yapacağız. Aslında farklı bir şey yok. Şöyle yatay bir şekilde göstereyim ekran sığdığı kadarıyla. Dümdüz modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Kol genişliğinizi ne kadar istiyorsanız o sayıda zincir çekerek başlangıç yapacağız. Ben kol ölçümü alarak istediğim ayarlamayı yaptıktan sonra modelimi kurmaya başladım. 61 adet zincir üzerine modelimi kurdum. Ama dediğim gibi tamamen benim kol işte genişliğime uygun bir sayı söyleyemedim. Kendi kolunuza da ölçerek istediğiniz ölçüyü elde edebilirsiniz. Bakın şu şekilde katlandığında şu genişlikte duruyor. Açık haliyle ben ölçümü paylaşmak istiyorum. 32 santim. Uzunluğunu ise 38 santim uzunluğunda örüp tamamladım. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım. Aklınıza takılan, aklınızı karıştıran bir şey olsun istemiyorum. O yüzden tekrardan minik bir başlangıç yapalım. Modelimizi kuralım. Devamında düz bir şekilde ilerleyeceğiz zaten. Şimdi bu kol kısmını da kenara alıyorum.
Dediğim gibi ben 61 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim ve devam ediyorum. 61 adet zincirimizi çektikten sonra 61. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane daha zincir çektim ve 61. zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım ve devamında her zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Son zincirime de bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çektim. İlmeğimin bir tanesi tığımda. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi biraz uzattım. Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. İpimi uzatıp bir kez çektim ve ilmeğimin bir tanesi bıraktım. 3 zincirle beraber 4 tane ilmeğimiz var tığımızda. Hepsini tek seferde toparlıyorum. Bir tane zincir çekip kapattım. Devam ettim. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi birazcık uzattım. Tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini tığımda bırakıyorum. Zincirle beraber 2 tane ilmeğimiz kaldı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi uzatıp tek seferde çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Tekrar tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa dönüyorum. Bir kez çektim ve bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 tane de ilmeğim üst tarafta var. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekip kapatıyorum ve aynı şekilde devam ettim. 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir kez çekiyorum. İlmeğimin bir tanesi tığımda kalıyor. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi uzatıp tek seferde çektim ve devam ediyorum. Aynı işlemi 3 kez tekrarlıyoruz. 2, 3 kez yaptım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 tane ilmeği üstte tek seferde çekip kapatıyorum ve bir tane zincir çektim. Devam ettim. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar modelime devam ettim. Bir tane zincirimi çekip kapattım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Bakın şu sondaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaparak sıramızı kapatmış olduk. Örgümün diğer tarafını çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Altta bir zincir çekerek modeli kapattığımız noktadan birinci zincirimizin içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya, aynı boşluğa döndüm. 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki bakın bir zincir çektiğim noktaya batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve devamında aynı şekilde ilerliyorum. Sıramı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne yaparak dönüşümü sağlamış oluyorum. Modelimiz hep bu şekilde, biliyorsunuz zaten detaylı bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi ben şu şekilde istediğimiz boyuta kadar ulaşana kadar devam ediyoruz. Başlangıçta söylediğim gibi ama yine de ölçülerimi verdim. Kaç sıra yaptığımdan da bahsetmek istiyorum. Şimdi sık iğne olan kısma kadar bir tane olarak sayalım. Bakın sık iğnenin olduğu kısma kadar. Bu çünkü birleşik bir model olduğu için, yarım bırakmadığımız için bunu bir tane kabul ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra boyunca giderek kol kısmını tamamlayıp geliyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi diğer kol kısmında 11 sıra boyunca giderek tamamladım geldim. Bakın bu şekilde dümdüz 2 tane parçamızı yapmış olduk kol için. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında birleştirme ve gövdeye sabitleme işlemine geçeceğiz.
Şimdi size bahsettiğim gibi iki omuz birleştirmesini tamamladım. Dikme işlemim bakın bu şekilde. Dışarıdan da gayet güzel gözüküyor. Dümdüz bir dikiş yaptığınızda. Daha sonrasında ben bir tane kolumu birleştirdim. Ve devamında size bahsettiğim gibi gövde kısmına doğru devam ettim. Şimdi diğer kolu beraber birleştirmesini yapacağız. Ben kolu şu şekilde yaptım. Genelde zincir çekerek başlamış olduğumuz nokta, başlangıç noktamızdan birleştirme yaptığımızda birazcık böyle kol kısmı, bu koltuk altı kısmı sıkıyor gibi hissediyoruz ya da hareket ettirirken çok rahat hissetmiyoruz. O yüzden kolumuzun bitiş noktasından dikiş yapacağım. Sonda hani sık iğne yaparak bitirmiştik ya son sıramızda. O kısımdan dikiş yapacağım. Bakın burası. Burası da benim zincir çekerek başlamış olduğum noktada bilek kısmında kalacak. Bunu da söylemek istedim. Şimdi kol kısmıyla başlayacağız. Şu şekilde bir yerleştirme yapıyoruz. Öncelikle örgümüzü tamamen eşitleyelim. Daha sonrasında kol kısmını şu şekilde yerleştiriyoruz. Yine terste bu arada hem kol örgüm hem de gövde örgüm hala ters kısmındayız. Ön kısmını çevirmedik. Şu şekilde çok sıkı olmayacak şekilde bir yerleştirme yapıyoruz. Dediğim gibi kol kısmı kasmasın diye. Daha sonra tam dikeceğimiz nokta, eşit gelen noktayı belirledikten sonra öncelikle ben şöyle o noktadan bir başlangıcımı yapıyorum. Tamam, başlangıcımı yaptım. Bundan sonrasında kol ilave yapacağız. Bakın gövdede bir başlangıç yaptım. Hemen şöyle yandaki boşluktan ya da zincirin içerisinden iğnemizi geçiriyoruz. İğnenizi geçirebiliriz herhangi bir yerden. Kol kısmını bakın şu şekilde dönerek bir birleştirme yapacağız. Şuradan başlayacağım açtığımızda. Hemen şöyle açıyorum elimle. Üst kısmından dediğim gibi tam dikişin olduğu kısımdan başlangıcımı yapıyorum. Bu arada dikiş kısmımız koltuk altı kısmına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın burası bizim dikiş kısmımız. Bu şekilde ayarladıktan sonra karşılıklı her zincirin içerisinden ya da sık iğnenin içerisinden iğnemizi geçiriyoruz. Eşit bir şekilde tam karşı tarafında ve düz bir dikiş sağlıyoruz. Dediğim gibi üst kısmından başlangıcımızı yaptık şimdi. Dönerek kol kısmının dikişini sağlayacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın buradan başladım. Devamında şöyle ilerleyeceğim. Arka kısmını tamamlayıp şu başlangıç yaptığım noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi bahsettiğim gibi dönerek koltuk altı kısmına yani başlangıç noktamıza kadar geldim. Başlangıç noktamızdan itibaren ipimizi hiç kesmeden şu gövde kısmında alt kısma doğru bir ilerleme yapacağız. Direkt bakın şu şekilde eşitledikten sonra dediğim gibi alt kısma doğru her boşluktan iğnenizi geçirebildiğiniz her noktadan geçirerek düz bir dikiş yaparak devam ediyoruz. Ve kenar kısmına kadar dikme işlemimi tamamladım. Bu şekilde tüm dikme işlemimizi tamamlamış olduk. Kazağımızı da tamamlamış olduk. Şimdi ön kısmını çeviriyoruz. Şu şekilde bir şey yapacağım. Şöyle ön kısmını bir çeviriyorum hemen. Bakın dikişler gayet güzel gözüküyor. Şimdi şu boyun kısmında bu şekilde bana çok boş geldi. Görüntü olarak da çok güzel gözükmüyor gibi geldi. Böyle keskin gözüküyor. Bakın şu eksiltme yaptığımız noktası olsun. Keskin gözüküyor. O yüzden ben buraya bir sıra boyunca sık iğne gitmeye karar verdim. Şöyle hemen ipimi alıyorum. Görebiliyor musunuz? Evet. Sadece bir sıra boyunca sık iğne giderek hani bu görüntüsünü birazcık daha olsun düzeltmek istiyorum. Tığımda ipimi aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen şuradaki kenar kısmından bir başlangıç yapacağım. Sadece ön kısmında gitmeyi düşünüyorum sık iğneyi. Hemen bakın şu kenar boşluk kısmından dikiş işlemini gerçekleştirdiğimiz kısımdan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Devamında hemen alt noktaya atlıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Burada ikili trabzanım var. İkili trabzanın içerisinden tığımı geçirdim. Bir, iki tane sık iğnemi yaptım. Alttaki ikili trabzana geliyorum. Bir, iki, üç tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen alttaki birleştirme noktamızdaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne. Yine yatay ikili trabzanın içerisine geldim. 1, 2,
3 tane yaparsam birazcık bol gibi gelecek. 2 tane yaptım. Hemen bakın alt noktaya ilerledim. Bir tane sık iğne. Yatay ikili trabzan içerisine 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada tamamen el ayarınıza göre farklılık gösterecektir. Önemli olan nokta boyun kısmının çok fazla kasıyor olmaması. Diğer türlü 3'te 2 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Bakın şimdi de 3 tane yaptım. Çünkü birazcık kasacak gibi hissettim. Şu şekilde elinizde ara ara bir düzeltme yaparsanız inanın daha güzel gözükecektir. Hemen bakın burada modelimin birleştirdiğim nokta var. Oraya batıyorum. Bir tane sık iğne, yani tığımızı geçirebildiğimiz her noktaya bir tane sık iğne yaparak dönüyoruz. Dediğim gibi çok kasmaması gerekiyor boyun kısmının. Diğer türlü birazcık sıkar ve kafanızın girmesinde zorlama yapar, başımızın girmesinde. Bir yandan konuşurken bakın ilerliyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu sırt kısmındaki başlangıç noktama kadar geldim. Omuz kısmına, daha doğrusu dikme işlemi tamamladığımız kısma kadar geldim. Hemen yandaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Üste kalmaması için. Şu ense kısmını sık iğne yaparak ilerlemeyeceğim. Çünkü ense kısmında zaten son sıramızda sık iğne yapmıştık. O yüzden devam etmiyorum. 1, 2 tane zincirimi çekip burada ipimi keserek artık tamamlamış oluyoruz. Şöyle ipimi arka iç kısmına çekiyorum ve daha sonrasında yok edeceğim. Bakın size göstermek istiyorum. Bu şekilde bu yaka kısmı çok daha güzel oldu bence. Bakın arkasından da görüntüsü bu şekilde. En son bu boyun oyuntusu kısmına da bir tane sık iğne giderek kazağımızı tamamlamış olduk. Gayet güzel, kullanışlı bir kazak oldu bence. Oldukça da kalın oldu ve elimden geldiğince modelle birebir çalışmaya çalıştım. Yine sizlere ölçümü vermek istiyorum. Bu şekilde dikme işlemimizi tamamladıktan sonra bakın genelde soruyorsunuz, sonradan yardımcı olamıyorum. Bu şekilde ölçtüğümde 46 santim, omuzdan alt kısma kadar 44 santim, kol uzunluğunda dikme kısmına kadar 38 santim, bir de şu boyun boşluk kısmından alt kısma kadar ölçmek istiyorum. 35 santim uzunluğunda. Ölçülerim bu şekilde. Benimle aynı bedendeyseniz 36 ve S beden için uygundur. 4 yumağım vardı. 4 yumağın tamamını kullandım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.